Merhaba. Bugün dünya tarihindeki ilk merkezi imparatorluk olan Akat İmparatorluğu'nu konuşacağız. Kuruluşunun ardındaki sırlar, Sami halkının Mezopotamya göçü ve efsanevi lider Sargon'un yükselişi üzerine detaylı bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız bu tarih dolu serüvene başlayalım. Akatlar Semitik bir halktı ve Mezopotamya'daki Sümerler gibi kendine özgü bir dil ve kültüre sahipti. Sami kökenli Akatlar, artan nüfus ve su kaynaklarının azalması nedeniyle daha verimli topraklara ihtiyaç duymuştu. Tarihte Sami göçü olarak bilinen bu olayda Akatlar Arabistan Yarımadası'ndan ayrılarak M.Ö. 3000-2850 yılları arasında Sümerlerin en yakın komşusu olarak Mezopotamya'da yerleşik hayata geçti. Başlangıçta küçük gruplar halinde Mezopotamya'nın kuzey ve orta bölgelerine yerleşen Sami toplulukları zamanla daha büyük kitleler halinde göç ederek Sümer şehir devletlerinin yakınına konumlandılar. Tarım ve ticaretle uğraşarak Mezopotamya'daki ekonomik hayatta yer edindiler. Ancak zamanla Sümerler ile Akatlar arasında siyasi ve sosyal rekabet başladı. Akatlar, Sümerlerin kendi iş çekişmelerinden yararlanarak bölgenin merkezine yerleşmiş ve özellikle ticaret yolları üzerinde stratejik bir konum elde etmişlerdi. Bu sayede hızlı güç kazandılar ve Mezopotamya'da siyasi, kültürel ve ticari açıdan önemli bir aktör haline geldiler. Sümerler tarafından bir tehdit olarak görülmeye başlayan Akatlar, Mezopotamya'nın tarihinde belirleyici bir yer kazandı. Milattan önce 2334'te Akat İmparatorluğu'nun en önemli figürü olan Sargon doğdu. Sargon, Mezopotamya'nın ilk büyük hükümdarı ve dünya tarihinin ilk imparatorlarından biri olarak tanınır. Onun hikayesi hem tarihi gerçekler hem de efsanelerle bezeli bir yaşam kapsar. Sümer efsanelerine göre Sargon bir rahibenin oğluydu ve babası bilinmiyordu. Annesi Sargon'u gizlice doğurmuş ve bir hasır sepete koyarak Fırat Nehri'ne bırakmıştı. Sargon'u nehir kıyısında bir bahçıvan bulmuş ve büyütmüştü. Efsanelerdeki bu hikaye hem tarihsel hem de mitolojik açıdan dikkat çekicidir. Sargon, gençlik yıllarında Sümer şehir devletlerinden biri olan Kiş Krallığı'nda çalıştı. Kiş Kralı, Urzababa'nın yanında katip ve saray yöneticisi olarak görev aldı. Ancak Sargon'un liderlik yetenekleri çevresindekileri rahatsız etmeye başlamıştı. Rivayete göre Kral Urzababa bir rüya görmüş ve Sargon'un tahtını ele geçireceğinden korkarak onu öldürmeye çalışmıştır. Bu girişim başarısız olunca Sargon bir grup asker ve halkın desteğini alarak Kiş Krallığı'na karşı ayaklanmış ve tahta oturmuştur. Kiş Krallığı'nda otoritesini pekiştirdikten sonra Sargon'un bir sonraki hedefi güneydeki Sümer şehir devletleri olmuştur. Uruk, Ur, Nippur ve Lagaç gibi güçlü şehirleri birer birer ele geçirerek Akat yönetimine bağlamıştır. Bu süreçte yalnızca bir askeri lider değil, aynı zamanda dahi bir politikacı olduğunu da kanıtlamıştır. Sargon, Mezopotamya'nın ilk profesyonel ordularından birini kurmuştur. Hem piyadeleri hem de savaş arabalarını kullanan bu ordu, Sümerlerin bağımsız şehir devletlerini hızla Akat otoritesine boyun eğdirmiştir. Sargon'un fetihleri yalnızca Sümer topraklarıyla sınır kalmamıştır. Doğuda Elam toprakları, batıda Akdeniz kıyıları ve kuzeyde Anadolu sınırlarını onun egemenliği altına girmiştir. Bu fetihler sonucunda Akat, tarihte ilk kez bir merkezi imparatorluk modeli oluşturmuştur ve Sargon da tarihin ilk imparatoru olarak kabul edilmiştir. Sargon, imparatorluğun idari ve ekonomik merkezini Akatların başkenti olan Akat şehrine taşımıştır. Yönetim anlayışı, bağımsız hareket eden şehir devletlerini ortadan kaldırmış ve merkezi bir devlet yapısı kurmuştur. Sümerce'nin yerine Akatça'yı resmi dil olarak ilan etmiştir. Akatça, yalnızca yönetim ve diplomatik yazışmalarda değil, ticarette ve edebiyatta da baskın hale gelmiştir. Sargon'un kızı Enheduanna, bilinen tarihin ilk kadın yazarı ve şairidir. Yazdığı ilahiler, Sümer-Akat kültürlerinin kaynaşmasında büyük rol oynamış ve dönemin dinsel hayatını yansıtmıştır. Sargon'un ölümünden sonra oğulları Rimuş ve Maniştuşu imparatorluğun yönetimini devralmışlardır. Ancak bu dönemde şehir devletleri yeniden ayaklanmış ve merkezi otorite zayıflamıştır. Milattan önce 22. yüzyılda kuzeyden gelen Guti istilaları Mezopotamya'da büyük yıkıma yol açmıştır. Aynı zamanda ani yaşanan kuraklık ve tarımsal krizlerde imparatorluğun sonunu getiren diğer önemli etkenler olmuştur. Akat İmparatorluğu yaklaşık 200 yıl boyunca tarihin ilk büyük imparatorluğu olarak varlığını sürdürmüştür. Akat İmparatorluğu tarihte ilk kez merkezileşmiş ve bir devlet modeli sunmuş ve bir sonraki medeniyetleri özellikle Babil ve Asur krallarını derinden etkilemiştir. Yönetim, hukuk ve askeri sistemdeki reformlarıyla insanlık tarihine yön vermiştir. Akat İmparatorluğu'nun yükselişi ve düşüşü
sadece tarihin bir sayfası değil, aynı zamanda güç, liderlik ve strateji konusunda çok şey barındırıyor. Tarihte böylesine etkileyici bir başlangıç yapan bu imparatorluk bize her yükselişin bir düşüşü olabileceğini, ancak geride bıraktığımız mirasın her şeyden daha önemli olduğunu hatırlatıyor. Bugün Akkadların efsanevi imparatorluğunu birlikte yolculuk ettik. Eğer bu anlatımdan keyif aldıysanız ve daha fazlasını görmek istiyorsanız sizin desteğiniz benim için çok değerli. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek bu hikayelerin daha çok kişiye ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle tarihin derinliklerinden ilham almaya devam edeceğim. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.